Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu yeleğimizin devamını anlatacağım. İlk videoda buraya kadar anlatmıştım. Bugün de inşallah devamını anlatacağım. Çok uzun sürmüştü çünkü her ayrıntıyı detaylı anlattım arkadaşlar. Eğer ki ilk videoyu bulamazsanız yorum kısmına yazın. Size linkini atarım ya da eklerim arkadaşlar, sorun olmaz. Evet. Ne yaptık? Şöyle en son gördüğünüz gibi kol kesimlerini yaptık. Etek ucuna başlamış olduk. Ön yüzden örmüştük. Şimdi arka yüzden desenimin birinci sırasını, ikinci sırasını yapacağım. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra ipimi yine çapraz şekilde değiştirdim. Desenimin ikinci sırasında ne yapıyorduk? Arka yüzden ters örüyorduk ama iki dolayıp ya da tek örüyorduk. O şekilde ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi 7 ilmekten sonrakini 2 defa dolayıp ters ördüm. 2 tane tek ters ördüm. Bir tane 2 dolayıp ters ördüm. Bir tek ters ördüm. 2 dolayıp ters ördüm. 2 tek ters ördüm. 2 dolayıp ters ördüm. En son 2 tane tek örmüşüm. Şimdi bir tane tek örüyorum. 2 dolayıp ters örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 2 dolayıp ters örüyorum. Bir tane ters ördüm. 2 dolayıp ters ördüm. 2 tane ters ördüm. 2 dolayıp ters ördüm. Karıştırırsanız dediğim gibi bir öncekine bakın. Burada en son 2 tek ters örmüşüm. Şimdi bir tane ters örüyorum. 2 dolayıp ters ördüm. 2 tane ters örüyorum. 1, 2. Evet, koltuk altında ilmek çıkaracaktık. Şöyle modelimin ön yüzünü çevirdim arkadaşlar. Şöyle tığ yardımıyla çıkaracağım. Şöyle elime tığımı aldım. Tığla yaparsanız daha güzel olur. Evet, şimdi 2 tek tersten sonra şöyle 2 ilmeğin arasına giriyorum. Bu şekilde ilmeği alıyorum. 2 doladığım ters olması lazım. Şöyle şişime 1, 2 defa doluyorum. Yani 2 doladığım ilmek çıkarmış oldum. Şöyle çektiriyorum. Bu iki ilmeğin son 2 ilmeğin arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Bir tane tek ilmek olmuş oldu. Tekrar bakın, bu 2 ilmek arasına giriyorum. Arkadan ipimi çektiriyorum. İlmek alıyorum. 2 doladığım ilmek olması lazım. 1, 2 doluyorum ve çektiriyorum. Son 2 ilmek arasına şöyle bakın, şu şekilde giriyorum. Şöyle girdim. Bir tane ilmek çıkardım. 1, 2 tane olması gerekiyor. Yine bu 2 ilmek arasına girdim. İpimi çektirdim. Bir ilmek daha çıkarıyorum. 2. Sonra bu 2 ilmek arasına giriyorum. Sonra çektireyim. Daha iyi oluyor. İlmek aldım. 2 tane tekten sonra 2 defa doladığım ilmek almış oldum. Şöyle saymam da lazım arkadaşlar. Şöyle. Evet, 3, 4, 5 olmuş. Evet, şu 2 tane 5, 6 olmuş arkadaşlar. Evet. Bu 2 ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Şişime aktardım. Sayalım. Şöyle bakın. Bu ilmek arkadaşlar. Sayıyorum. 1, 7 tane çıkarmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 7. 7 tane ilmek çıkardık. Şimdi modelimin düzünü çevirdim. Yani kendi yönüme doğru, ördüğüm yöne doğru çevirdim.
son olarak şöyle ne yapmışız? Şurada iki dolamışım, iki tane ters örmüşüm, iki doladım, bir ördüm, iki doladım, iki ördüm, iki doladım, bir ördüm. İki dolayıp bir ördükten sonra iki dolayıp ters örüyorum. İki tane ters örüyorum. İki dolayıp ördüm, bir tane ters ördüm. İki dolayıp ördüm, ters ördüm, iki tane ters örüyorum. Bir, iki. İki dolayıp ters ördüm, bir ters ördüm. İki dolayıp ters ördüm, iki tane ters örüyorum. Evet, bilirsiniz, yaptık arkadaşlar, zaten sıralamayı artık öğrendiniz. Bu şekilde ilerleyelim, diğer koltuk altına kadar gelelim. Evet, koltuk altına kadar ilerledim. En son iki doladım, ters ördüm, iki tane de tek ters ördüm. Yine modelimin ön yüzünü çeviriyorum, tığ yardımıyla ilmeğimi çıkartacağım. Son iki ilmek arasına giriyorum, ilmek alıyorum. Bu iki doladığım ilmek olması lazım. Bir, iki doladım. Yine son iki ilmek arasına giriyorum, şöyle çektiriyorum şimdi. Bir tane ilmek aldım, geçirdim. Son iki ilmek arasına girdim, bir tane daha ilmek aldım. Yani iki tane tek ters örmüş olduk. İki tane miydi? Özür dilerim. Şöyle şuradan bakayım tersinden. İki doladık, iki ters ördük, iki doladık, bir tane olması gerekiyormuş. İkinciyi şöyle iki defa dolayacağım. Şöyle bakın, bir, iki doladım. Son ikisinin arasına girdim. Bir, son ikisinin arasına girdim. İki tane çıkardım. Son ikisinin arasına girdim. İlmek aldım. Şöyle bir, iki doladım. Saymak istiyorum, fazla olmasın. Evet, ne yapmıştık? Şöyle bu taraftan tersinden bakalım. Burada bakın, iki doladığım ilmekten sonra iki ters ilmeğim vardı. Ondan sonrakileri beraber çıkardık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir tane daha almam lazım. Evet, son olarak şöyle iki doladığım ilmek almışım. Bu ikisinin arasına giriyorum. Bir tane ilmek çıkardım ve ekledim. Yine tersinden bakıyorum. İki doladığım ilmekten sonra iki ters ilmekti. Ondan sonrakileri sayacağız. Bakın, iki tersten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İki doladığımız ilmek, bir ters ilmek, iki doladığımız ilmek, iki ters ilmek, iki doladığımız ilmek ve bir tane ters ilmek. Evet, arka yüzdeyiz zaten. Şimdi şöyle devam ediyorum. Tek ilmekten sonra iki doladığım ters ilmek, iki tane ters ilmek, iki doladığım ilmek, bir tane tek ters ilmek, iki doladığım ilmek, iki ters ilmek, iki doladığım ilmek. Evet, ipim de gelmiyor. Yumağın içinden çektiğim için. Evet, nerede kalmıştık? İki ters ilmek örmüşüm, iki dolamışım. Bir ters örüyorum. İki doladığım ilmek, iki ters örüyorum. İki doladığım ilmek, bir ters ördüm. İki doladığım ilmek, iki ters ördüm. Şöyle yine de bakayım. Bir ters, iki ters, evet. İki doladığım ilmek, bir ters ilmek, iki doladığım ilmek, iki tane ters ilmek. Evet, burada bir ilmeğimiz eksik arkadaşlar. İki ters ördük. Şu aradan bir tane şöyle alalım. Bunu şöyle çevirip öreceğiz arkadaşlar. İpi kendime doğru aldım. Şöyle çevirip iki defa doladığım ters ilmek haline getirdim.
Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Desenimin ikinci sırasına. Evet, çevirdim. Ön yüzde desenin 3. sırasındayız. Renkli ipimi alıyorum. Şöyle önce 7 ilmeğimi öreyim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 sardığım ilmeği teke düşürüp sağ şişimi aldım. Evet, sarı ipimi aldım. 2 tane düz örüyorum. 1, 2. Deseni artık bilirsiniz ama şu koltuk altını göstereceğim, o yüzden. 2 doladığım ilmeği teke düşürüp sağ şişimi aldım. Burada tek ilmeğim var. Bu ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 2, 3. 2 sardığım ilmeği teke düşürüp sağ şişimi aldım. 2 düz örüyorum. 1, 2. 2 doladığım ilmeği teke düşürüp sağ şişimi aldım. Tek ilmeğim var. Bundan 3 ilmek çıkartıyorum. 2 doladığım ilmeği sağ şişimi aldım. 2 düz ilmeğimi örüyorum. 2 doladığım ilmeği sağ şişimi aldım. Tek ilmeğim var. Bu ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Evet, bilirsiniz. Şöyle hızlı öreceğim koltuk altına gelene kadar. Evet, koltuk altına kadar geldim. O aldığımız ilmeklerin oradayım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 2 sardığım ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bir tane tek ilmekten 3 ilmek çıkartacağım. Girdim, ilmek aldım. İpi kendime doğru aldım. Ters ördüm. Tekrar aynı ilmeğe girip düz ördüm. Karşımda 2 sardığım ilmek var. Onu örmeden sağ şişimi aldım. 2 düz ilmek. 1, 2. 2 doladığım ilmek var. Karşımda örmeden sağ şişimi aldım. Bir tane tek ilmek var. Ona girip 3 ilmek çıkartıyorum. Girdim, ilmek aldım. İpi kendime doğru aldım. Ters örerek ilmek çıkardım. Sonra ipimi arkaya alıp düz ördüm. 2 doladığım ilmek var. Sağ şişimi aldım. 2 düz ilmek. 1, 2. 2 doladığım ilmeği sağ şişimi aldım. Bir tek ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Evet. Koltuk altını yaptık arkadaşlar, bu şekilde. Şurayı sonra iğne ile kapatırız arkadaşlar. Bu normal. Sonrasını kapatmayı göstereceğim zaten. Evet, desenimi yaparak ilerliyorum. Şöyle diğer koltuk altına gelene kadar ilerleyelim. Merhaba canlarım. Sarının üzerine sarı yapmışım. Pembe yapmam gerekiyordu. Yakın olsaydık söylerdiniz. Belki fark ettiniz ama ben hiç niyeyse bakın sarının üzerine sarı yapmışım. Şimdi onu halledeceğim ben. Siz devam edin. Ben pembeyle öreceğim. Sonrasını size göstereceğim. Çok komik. Allah'ım. Diğer koltuk altına kadar geldim. Pembe ipimle ördüm. 2 tane tek ilmek ördükten sonra sıradaki ilmeği teke düşürüp sağ şişimi alıyorum. Sıradaki ilmeğe giriyorum. Üç ilmek çıkartacağım. Girdim. İlmek aldım. Ters örerek ilmek çıkardım. Bir de düz örüyorum. Sıradaki ilmek 2 dolanmış ilmek, onu teke düşürüp sağ şişimi aldım. 2 tane düz örüyorum. 1, 2. Sıradaki 2 dolanan ilmeği teke düşürüp sağ şişimi aldım. Sıradaki ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Sıradaki ilmeği teke düşürüp sağ şişimi aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Evet. Bu aşamayı da tamamladık sayılır. Yoluma devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Buradaki son ilmeğimi de teke düşürüp sağ şişimi aldım. Burada diğer
ipimi alıyorum şu çapraz şekilde. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Desenimizin 3. sırasını yaptık arkadaşlar. 3. sırası mıydı? Evet. Bir saniye. Evet, 3. sırası, kusuruma bakmayın. Çevirdim. Arka yüzde 4. sırasındayım. Yedi ilmek haroşamı örüyorum. 3, 6, 7. İpi kendime doğru aldım. Burada pembe ipimi çapraz şekilde şöyle alıyorum. Sıradaki beyaz ilmeği yine örmeden sağ işimi aldım. 2 ilmeği görünce onları ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ipi kendime doğru alıp örmeden sağ işimi alıyorum. 3 ilmeği görünce onları düz örüyorum. 3 pembe ilmeğimi düz örüyorum. Beyaz ilmekleri örmeden sağ işimi alıyorum. 2 pembe ilmeği görünce onları ters örüyorum. Beyaz ilmeği örmeden aldım. 3 pembe ilmeğimi görünce onları düz örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi görünce ters örüyorum. Beyaz ilmeği örmeden alıyorum. 3 pembe ilmeğimi düz örüyorum. Üçlü olanları düz, ikili olanları ters öreceğiz. Örmeden aldıklarımızı yine örmeden sağ işimize alacağız. Desenimizin 3. sırası. Pardon, 4. sırası, çok özür dilerim. Bu şekilde devam edeceğiz. Deseni artık biliyorsunuz zaten. Şöyle beraber 3 defa yaptık sayılır. Bunu da yapın arkadaşlar. Bunu da yapalım. Desenimizi bitirelim. Sonraki aşamayı göstereceğim. Evet, koltuk altını zaten oluşturduk. Evet, desenimi tamamladım. Gördüğünüz gibi koltuk altında bu şekilde oldu. Şimdi ne yapacağız? Bu kısmı yapacağız arkadaşlar. Bu deseni yapacağız. Düğme iliği zamanında geldi, beraber sayalım bakın. Düğme iliğinden sonra 3, 6, 9, 12, 13 sıra haroşa olacak şekilde örmüşüm. Şimdi 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Kenar patımı örmüş oldum. Ne yapmıştık? Bir sıra ön yüzden düz, bir sıra arka yüzden ters örmüştük. O şekilde yapalım arkadaşlar. Ben bir daha göstermek istiyorum. Evet, ön yüzden düz öreceğiz. Son 7 ilmekte haroşa olacak. Arka yüzden de ters öreceğiz. Yine baştaki 7 ilmek haroşa, arkadaki sondaki 7 ilmek haroşa olacak. 2 sıramızı örelim. Sonra bu deliklerin oluşumunu göstereceğim. Evet, 2 sıramı tamamladım. Bir sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters ördüm. Kenar ilmeklerimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra 2 düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Evet, burada yaptığımız işlemin aynısı. Buradakiler gibi değil arkadaşlar. Burada artırma yapıyorduk. Burada artırma yapmadık. Yani hem artırdık hem kestik. O şekilde artırma olmadı. Evet, sonra bir düz örmüştüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Tekrar gösteriyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Burada bir ilmeğim kaldı. Onu da öreceğim. Artırma yapmıyorum. Bak. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bu son ilmeğimi de örüyorum. Artırma yapmıyorum. Artırma yaparsam bir ilmek fazla olur. Buradan çapraz şekilde diğer ipimi aldım. Kalan
7 ilmeğimi örüp sırayı tamamladım. Evet. Çevirdim, arka yüzdeyim. Haroşa örüyorum. 7 ilmeğimi 3 6 7 ve ters öreceğim ama öncesinde ipimi çapraz şekilde değiştiriyorum. Evet, bilirsiniz artık. Sırayı tamamlayalım. İlmek sayısı yine aynı olduğu. İlmek sayımız 120. Unuttum arkadaşlar. Tekrar sayıp söyleyeceğim. Evet, arka yüzden de sıramı tamamladım. Şöyle. 2 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğim. Kenar haroşalarımı örüyorum. Bundan sonra bu kısmı bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Evet, ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğim. Sonra diğer desenime geçeceğim. Evet. Bilirsiniz artık, bu 2 sıramızı da tamamlayalım. Evet, 2 sırayı da tamamladım. Şimdiki ilmekleri söylemeyi unutmuşum, kusuruma bakmayın. 128 tane ilmeğimiz var, artı desenimiz tam denk gelecek. Evet, şimdi ne yapacağız? Desenin birinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Bu deseni yapacağız. Bu sefer sarıyla yapacağım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra birinci sırasında ne yapmıştık? Ters örmüştük, hatırlarsanız. Ters örerek şöyle bu sırayı da göstereyim. Arka yüzden desenin başlangıcını göstereyim arkadaşlar. Desen zaten tam denk gelecek dediğim gibi. Ters örerek ilerleyelim. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, ben sırayı tamamladım. Desenin birinci sırasını ön yüzden ters örerek tamamladım. Haroşalarımı ördüm. Çevirdim. Arka yüzden de 7 ilmek haroşamı ördüm. Artık çok uzatmak istemiyorum. İpimi değiştirdim. Ne yapıyorduk? Desenin 3. sırasında, pardon, kaçıncı sırasıydı? 2. sırasında. Şöyle ilk ilmeğimi hemen 7 ilmekten sonra 2 dolayıp ters örüyorum. 2 ters örüyorum. 2 dolayıp ters örüyorum. 1 ters örüyorum. 2 dolayıp ters ördüm. 2 ters ördüm. 2 dolayıp ters ördüm. 1 ters ördüm. Evet, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Tam denk gelecek. Sıranın sonunda son 7 ilmek 3 6 7 ilmek kalınca ne yapacağız? 2 ters öreceğiz. Son 7'den önceki ilmeği de 2 dolayıp ters öreceğiz. Bu şekilde denk gelmesi lazım. Eğer ki sizinki farklıysa arkadaşlar, bir ilmek eksikse orada artırma yapabilirsiniz ama tam denk gelmesi lazım. Özür dilerim, çok konuşuyorum ama daha iyi anlatabilmek adına. Evet, bu şekilde desenimizi yapacağız. Bir sıra desen, bir sıra buradaki desenden yapacağız. Böyle ajurlu desenden. Bir sıra buradaki desenden, bir sıra ajurlu. Bu şekilde devam edecek. Boyutunu ben ördükten sonra size söyleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Düğme iliklerini 13 sırada bir açalım. Ben sonrasını size göstereceğim inşallah. Evet, benimki yeterli diye düşünüyorum. 5 tane düğme iliği oldu. 5. düğme iliğinden sonra 3 5 sıra haroşa örmüşüm. Desenlerimi de sayarsam şöyle bakın, koltuk altından sonraki desenlerimi sayıyorum, renkli bölümleri. 1 2 3 4 5 desen örmüşüm. Son olarak da burayı gitmişim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yapıyorduk burada? Ters örüyorduk ama şimdi desen için, yani şu deseni yaparken ters örmüştük ama şimdi biz haroşa öreceğiz. Evet. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Haroşayı düz ördüğüm için şimdi belli olmayacak. Arka yüzden örünce ön yüze haroşa görüntüsü olacak. Evet. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım.
Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzeyim. Buradan da yine haroşa öreceğim. Evet, ön yüze haroşa görüntüsü düştü. Toplamda 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. 5 sıra da örebilirsiniz. Size kalmış. Ben 4 sıra yeterli diye düşünüyorum. 4 sıra örüp sonra kesimini göstereceğim. Evet, 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi kesimimizi yapacağız. İlk ilmeğin yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. İlmeğin sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Bilirsiniz zaten. Tamamen bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi kesimini yaptım. Bitti arkadaşlar. Çok tatlı, çok şirin oldu. Size şeyi de göstereceğim. Şu saklamayı da göstereceğim. İpin fazlasını. Evet, bakın ben diğerlerini sakladım. Tığ yardımıyla şöyle şuraya giriyorum. Böyle biraz çekeceğim, yürüteceğim yani. Sonra şuraya giriyorum. Yukarıya çıkmasın diye burada bir zincir çekiyorum. Şöyle çektiriyorum. Bakın şuradan tutup çektiriyorum. Ve biraz daha yürütüp fazlasını keseceğim. Şöyle kameradan göremiyorum bazen. Evet. Şöyle fazlasını keseceğiz arkadaşlar. Böyle çok hoş, çok tatlı, çok şirin oldu. Dediğim gibi 3 ay, 1 yaş arası bebişlere rahatlıkla olur. Tabii elinizin sıkılığı, genişliği, ipinizin kalınlığı, inceliği de önemli. Santim olarak vermek istiyorum. En olarak şöyle modelimiz biraz çekiyor arkadaşlar. Kullanıldıkça genişleyecek. 24 santim, hatta 24,5 da denilebilir. Yukarıdan aşağıya doğru da 30 santim. Evet, şöyle kol evi 12 santim. Dediğim gibi gayet ideal. Şöyle koltuk altından itibaren de 19 santim. Böyle çok hoş, çok güzel oldu. Şöyle arkasında göstereyim. Düğme şimdilik dikmedim arkadaşlar. Biraz da acelem var. Böyle hava kararmadan yetiştirmeye çalıştım. Çok hoş, çok güzel oldu. Şuradaki bölüm şey yaparsa arkadaşlar, rahatsız olursanız beyaz ip tığ yardımıyla orayı kapatabilirsiniz. Dediğim gibi size kalmış. Evet, size bir de mavi rengini göstereceğim. Evet, bu da mavisi arkadaşlar. Bu 1-2 yaş aralığındaki bebek ve çocuklar için mavi ve sarı ile örülmüş. Çok hoş, çok güzel. Böyle şöyle göstereyim. Bu biraz daha geniş olmuş. Bizimki de dediğim gibi böyle oldu. Ama kullanıldıkça genişleyecek. Şu kısmı bakın. Ben böyle bu şekilde yaptım burada. Şöyle daha sık olmuş. Fark bu arkadaşlar. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride ölmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.